Herkese Lovers TV'den merhaba. Bugünkü konumuz mezoterapi. Detaylarla ilgili konuşacağız. Mezoterapi nedir, kimlere yapılır? Bunların hepsinin cevaplarını bulacaksınız bu videoda. Konuğumuz Doktor Kübra Hanım. Her zamanki gibi bize mezoterapi ile ilgili bütün detayları anlatacak. Evet. Evet Kübra'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Mezoterapi nedir? İlk önce bunu bir açıklayalım. İnsanlar aslında farklı algılıyor olabilirler bunu ama sen mezoterapinin ne olduğunu tam olarak açıklayabilir misin Evet, bize? hemen anlatalım. Mezoterapi aslında cildin orta tabakasına enjeksiyon demek. Yani aslında genel bir tabir. Biz bunu saça da yapabiliyoruz, yüze de, boyuna da, vücuda da yapabiliyoruz. Burada önemli olan şey mezoterapinin içeriği aslında. Ama yöntem aynı. Bu bir tedavi yöntemi diyebiliriz kısaca. Tedavi mi, teknik mi diyebiliriz? Teknik de diyebiliriz. Doğru. Evet, Cildin yani, orta tabakasına iğnelerle aslında enjeksiyon. mezoterapi bir uygulama tekniğidir. Aynen Cildin öyle. uygulama teknik. Bu teknikte kullanılan malzemeler değiştiği için de bunlar da yerine İsimlendirmeler falan değişiyor. Evet. Peki mezoterapi yaparken özellikle tabii cilt tiplerine göre falan seçiyorsun ama bunların bir sürü içerikten bahsettik. Evet. Bunları neye göre belirliyoruz? Şöyle, ben önce hastama şunu soruyorum. Evet, mezoterapi çok duyuyor hastalarımız ama bazıları da işte gençlik aşısı, nem aşısı diye duyuyorlar. Her şey farklı bir şey zannediyorlar. Hani benim önceliğim şu, hastama şunu soruyorum. Mezoterapiden beklentiniz ne ya da yüzünüzün neresinden rahatsızsınız? Evet. Leke problemi olabilir, ince kırışıklık olabilir, elastikiyet kaybı olabilir. Hastam ne bekliyor? Ben buna göre bir içerik seçiyorum. Mesela hastamızın gıdı problemi vardır. Gıdıyı eritmek için mezoterapi ürünü seçebiliriz gibi. Yani aslında genel bir tabir, biz bunu hastalarımıza göre kişiselleştiriyoruz gibi düşünebiliriz. Peki şöyle diyelim, şimdi aslında çok geniş bir konu bu. Biz şuradan belirleyelim, atıyorum cilt tipine göre geldi, sana birisi geldi. Belirledin, işte cilt tipi kalın olması, işte lekeli olması, gözenekli olması, akneli olması, işte açık tenden koyu tene değişmesi. Aslında bunların hepsi bizim mezoterapinin içeriğini değiştiriyor. Etkiliyor tabii. Yaş da etkiliyor mesela. İşte yani daha genç bir hastaya farklı bir ürün seçiyorum, yaşlıya daha farklı bir ürün seçiyorum gibi düşünebiliriz. Ya da seans sayılarını mesela buna göre değiştirebiliyoruz. Genç bir hasta yılda 3 seans yetiyor olacakken mesela daha olgun bir hastada belki 5-6 seans yapacağız. Daha sık tekrarlar yapmak gerekiyor olacak gibi düşünebiliriz. Ya da dediğiniz gibi evet, kuru cilt, yağlı cilt, genç cilt, olgun cilt, bunlara göre yine değişiklikler yapabiliyorum. Ama tabii şöyle bir şey var. İçerikler aslına bakarsanız hemen hemen aynı oluyor. İşte oranları değişiyor. Küçük bir nüans farklılıkları oluyor gibi düşünebiliriz. Hani buna göre seçimlerimi yapmaya çalışıyorum. Peki şöyle, içeriklerden girmişken o konuya devam edelim. İçerikler, mezoterapinin içeriğinde tam olarak efektif olan ürünler nelerdir? Bunların oranları tabii cilde göre değişiyor ama mezoterapiden aslında hastaların da beklediği, bir doktor olarak senin beklediğin tam olarak nedir? Benim beklediğim aslında cilt kalitesi. Son zamanlarda çok böyle yükselen bir yıldız oldu bu terim. Evet. Cilt kalitesini arttırmak gibi. Ve çoğu mezoterapinin içerisinde aslında esas madde çapraz bağlı olmayan hyaluronik asit. Şimdi bu hyaluronik asit birkaç şekilde etki ediyor. Hem su tutma kapasitesine sahip, yani su çekiyor ve orayı daha canlı, daha dolgun gösteriyor. Hem de aslında bizim derimizde fibroblastlar var. Onlar kolajen sentezi yapıyor. Hyaluronik asit bunları uyarmış oluyor. Temel maddemiz bu ama işte üründen ürüne bunun miktarı değişiyor, büyüklüğü değişebiliyor. Ya da yanında işte bazı vitaminler, mineraller, amino asitler oluyor. Ya da işte leke varsa mesela atıyorum C vitamini olabiliyor gibi. Yanında böyle probleme göre eklemeler oluyor. Ama temel ürünümüz hyaluronik asit diyebilirim. Aslında hyaluronik asiti biz her yerde kullanıyoruz. Evet. Dolguda kullanıyoruz. Evet. Yani cildin altına çok rahat adapte olduğu için dolgu ürünlerinde, işte mezoterapide çoğu vücut dolguları bile var bununla ilgili falan mezoterapi. Doğru. Dolayısıyla bizim vücuduma çok zarar vermediği, aslında dediğiniz gibi bazı şeyleri falan uyardığı için de mezoterapide çok rahatlıkla kullanıyoruz. Aslında isim olarak da çok değişiyor. Şimdi nem aşısı deniyor. Evet. Bununla ilgili zaten piyasada. Gençlik aşısı, işte Paris ışıltısı. Aslında içindeki içerikler aşağı yukarı hepsi aynı. Hemen hemen benzer. Ama sadece marka ismi olarak veya pazarlama gibi. Evet, trend ismi olarak düşünebiliriz. Bunların hepsi mezoterapi oluyor aslında. Aynen öyle. Sen bu uygulamalardan sonuç olarak yapıyorsun, uyguluyorsun. Sen doktor olarak kendin tatmin olabiliyor musun? Hani ben oluyorum. Ki, ben bu uygulamayı yaptım, evet bu hastadan sonucunu gördük. Ve çok rahat uyguladığım bir uygulama bu. Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle, bir kere yan etki ihtimali yok. Evet, bazen alerji ya da minik kanamalar, morarmalar olabiliyor ama sonuç olarak baktığımızda bu bir de kanıtlanmış bir şey aslına bakarsanız. Bilimsel dayanakları da var. Onun haricinde lekede ya da işte cilt kalitesinin artışı ben de görebiliyorum. Tabii bunda şöyle bir şey, ama ben tatmin oluyorum ama burada hastayla ilk başta o diyalog şu çok önemli.
Şimdi botoks yaptığımızda hemen sonucunu 15 gün sonra görüyoruz. Dolgu yaptığımızda anında sonuç görüyoruz. Ama mezoterapiyi böyle konumlandırmıyorum. Ben uzun vadeli konumlandırıyorum. Evet, anlık etkiler gördüğüm hastam da çok oluyor. Ama bunu uzun vadeli bir yatırım gibi düşünürlerse, düzenli yaptırırlarsa bunun faydasını zaman içinde daha iyi göreceklerini anlatıyorum. Bu beklentiyle yaptığımızda hasta da çok tatmin oluyor. Ben de çok tatmin oluyorum açıkçası. Ya aslında şöyle bir şey var. İnsanlar yavaş değişim çok fark etmeyebiliyor. Evet. Yani mezoterapi aslında hızlı değişimler, yavaş bir değişim yaratıyor. Bunu fark eden etmeyen insanlar olabilir ama biz bile geçen yılki fotoğrafımızı görmesek bu yıl ne haldeyiz bilmiyoruz. Çünkü aynı görüntüyü her gün göre Alışıyor alışıyorsun. insan. Alıştığın için de sanki bir değişim olmamış gibi geliyor. Zaten normalmiş gibi geliyor bunlar. Ama botoksta hızlı değişim oluyor. Evet. Mesela ben ameliyat yapıyorum, hızlı bir değişim olduğu için insanlar aradaki farkı Mucize görebiliyor. gibi, Evet, evet. o şeyleri görebiliyorlar ama mezoterapide yavaş bir değişim olduğu için bunu fark etmek bazen zor olabiliyor. İşte yaptırdım ama ne gördüm falan diye. Şu olabilir, aslında sonuç da görmeyebilirsiniz ama en azından cildinizin altına bir destek oluyor bu. Destek olduğu için de dolayısıyla hani bu yaşlanmayı veya zamana karşı direnci artırmış oluyoruz. Biz zamanı öteliyoruz. Evet, aynen öyle yapıyoruz. Önceden 40'lı yaşlarda insanlar gelip ameliyat oluyordu. Şimdi 40 yaşında 100 gram ameliyatı yapmıyoruz neredeyse. Çünkü İhtiyaçları olmuyor galiba ihtiyaç olmuyor. çok. Daha ileri yaşlara atıldı. Aslında en büyük sebeplerden birisi de bunlar diyebiliriz. Kesinlikle. Bir şey daha ekleyeceğim Tabii burada. ki. Şimdi anlık sonuç görmüyoruz dedik ama son zamanlarda çok popüler bir uygulamamız var. Ben de çok uyguluyorum. Lifting mezoterapisi diyoruz buna. Evet. Mesela onu biz normal klasik mezoterapiden farklı noktalara yapıyoruz. Asıcı bağlar dediğimiz burada ligamanlar Evet. var. Onları yapıyoruz. Mesela onu da aslında anlık sonuçta görüyoruz. Yani hani anlık sonuç görmek isteyen hastalarımız için de mezoterapi çözümleri var aslında. Ya aslında şöyle çok büyük değişim istemeyen, doğallığını koruyup buna istinaden daha genç gözükmek veya cildini gençleştirmek isteyenler için aslında mezoterapi uygulamaları Müthiş bir şey. müthiş bir uygulama. Hani bazen dolgu piyasada görüyoruz gerçi. Bir süre sonra o algı kaybolduğu için insanlarda yüzü gözü şişmiş bir sürü Daha fazlasını istiyorlar. evet, daha fazla isteniyor. Ama mezoterapide böyle anormal sonuçlar görmeyiz. Yok, değil. Evet, O yüzden kendi güvenli. doğallığınızı korursunuz. Bu doğallıkla beraber daha genç gözükmek için yapılan uygulamalardır bunlar. Gelelim mezoterapinin seanslarına. Bu seanslar kişiden kişiye değişiyor bu Değişiyor. arada. Ortalama bir diyelim ki bir uygulamada seanslarınız nelerdir, aralıkları nedir? Şimdi çoğu ürün için aslında şöyle 2 ila 3 haftada bir 3 seans yapıyoruz. Bunu bir yükleme dozu gibi düşünebiliriz. Sonrasında ayda 1-2 seans daha böyle. Ortalama 5 ila 6 seansa tamamlamak genelde iyi oluyor. Ama bazı daha yoğun ürünler var mesela. Onlara işte 2 ya da 3 seans da yetebiliyor. Ya da işte hastanın cildi çok iyi 30'lu yaşlarda sadece koruma amaçlı yaptırıyor. Yılda 1-2 kez yaptırması da yeterli. Ama daha yaşlı bir hastadır. Hani daha çok seans da yaptırabilir. İşte dolgu mezoterapisinin dediğiniz gibi hani fazla yapıldığında da böyle bir yüze kalıcı bir şey bırakmadığı için hani seans sayısını istediğimiz şekilde arttırabiliyoruz. Bu açıdan da güzel bir evet, şey. bence de güzel bir uygulama. Bir de bir şeyi sorayım. Hani bu iğneli iğnesiz mezoterapiler var. Kombin edilen cihazlarla kombin edilen Evet. mezoterapiler var. Bir de bunlarla ilgili bahsedebilir misin? Tabii şimdi normalde bizim bu bahsettiğimiz klasik mezoterapiler iğneyle İğneli, yapıyoruz evet. biz ama iğneden korkan hastalarımız da oluyor. Onlar için neler yapılabiliyor? Bu iğnesiz mezoterapi aslında son 3-5 senede popüler olan bir şey. Hani özel bir teknoloji olduğunu söylüyor firmalar ve bu ürünün içerisindeki bir maddenin geçirgenliği arttırdığını ve aktif içerikleri içeriye doğru ilettiğini söylüyor. Benim gözlemim tabii ki hani bizim iğneyle yaptığımız kadar etkili olmasa da iğneden korkan hastalar için bence güzel bir seçenek. Hani biz burada kliniğimizde de uyguluyoruz bu arada iğnesiz mezoterapi. Hastalarımız bununla ilgili de bilgi alabilirler bizden. Hani bunu da uyguluyoruz ama hani benim tercihim ön planda hangisi olur derseniz kesinlikle iğneli mezoterapi olur. Daha etkili çünkü. Peki acıtır mı? Biraz acıtıyor, acısa da öldürmüyor. Biraz acıyor tabii çünkü iğneler Ya var. ben de bazen böyle durumlar espri yapıyorum. Açın müziğimizi falan acısa da öldürmez diye. Öldürmüyor yani. Yani acı tabii ağrı herkesten herkese değişebitir bu arada. Hepimize iğne batırsak farklı ağrılar Aynen duyabiliriz. Benim bile şaşırdığım oluyor. Sıfır ağrıyla yaptığım uygulamalar oluyor mezoterapide veya işte dolgu botoksta. Bazen fazla hassas olabiliyor. Tabii dönemsel olarak kadınlarda Değişiyor. bu ağrı eşikleri falan değişebilir ama biz en konforlu şekilde sizin burada uygulamanızı yapmaya çalışıyoruz. Peki şöyle, yaz kış uygulanabilir mi? Şimdi işte yaz döneminde geldik yaza, yazın uygulama yapılabilir mi? Yapılır. Çok da güzel olur. Evet, yani herhangi bir şeyi yok yani bununla Tam ilgili. tersi. Güneşin etkisi. Hiç öyle bir şey yapmıyor. Tam tersi aslında. Biz mezoterapi cildi güçlendirmekten bahsettik ya aslında güneşin zararlı ışınlarına karşı da korumuş oluyor. Lekelenmeye karşı da korumuş oluyor. Yani tam tersi
iyi bile gelecektir. O yüzden yapılabilir. Şimdi mezobotoks diye bir yöntem de var biliyorsun Evet. belki. Hani öyle çıktı. Peki mezobotoks nedir bu arada? Onu da bir bahsedelim. Evet, şimdi botoks çok güzel bir şey. Anlık etkilerini gördüğümüz bir şey. Ve alında hastalarımız hep söyler ya, ertesi gün bile hemen bir parlama oluyor. Gözenekler sıklaşıyor, cilt canlanıyor. Mezobotoks da mezoterapi ürünleriyle botoks karıştırılarak elde ediliyor. Ve bizim botoks uygulayamadığımız, işte burada mesela gözenekleri sıklaştırmak için ya da bazen rozase hastalarında, gül hastalarında gerçekten iyi oluyor. Ya da böyle şuraya kadar bazı insanların gülme çizgileri uzanıyor. Evet. Ya da böyle kenarda gülme akordeonlar oluyor. Bu gibi yerlere uyguladığımız bir yöntem aslına bakarsanız. Sonuçları da güzel. Aması var, benim açımdan bir aması var. Hani son zamanlarda işte bu botoks direnci gelişti, Evet. botokslar artık tutmuyor. Ve hani o güzel yapılan mezobotoksla beraber aslında acaba bu direncin gelişimine katkısı var mı diye konuşulan bir konu olduğu için hani ben kendi adıma botoks yapılan yerlere, geri kalan kısımları da mezoterapi yapmayı, hani benim Tercih genel ediyorsun. tercihim bu yönde oluyor artık. Mezoterapi ile konuyu bitirirken, mezoterapi ile ilgili en son söylemek istediğin şey var mıdır? Mesela bir son söz söylesen. Bir son söz. Acı yoksa zafer de yok demek istiyorum. Bravo. Ama sonuçları gerçekten güzel yani ve hani bu gerçekten bir bağımlılık gibi bir şey oluyor hastalarda. Ve hani kremsiz yaptıran da var gerçekten. Ve düzenli de yaptırıyor hastalarımız bir kez görünce çünkü sonucu. Ya evet, bu zaten dediğim gibi hani şu an yapılan en aslında masum uygulamalardan birisi Evet. diyebiliriz. Yani çok hızlı değişimler olmadığı, insanları farklı görüntülere sokmadığı için çok rahat uygulanabilir. Ben de aslında mezoterapide şunu söylemek istiyorum. Cildinizi canlı ve parlak görmek istiyorsanız aslında yaptıracağınız en masum uygulama diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi hiç böyle aşırı bir reaksiyonu gördüğümüz bir durumlar olmuyor. İşte farklı görüntülere bürünmüyorsunuz. Doğallığınızı koruyarak aslında cildinizi gençleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi birazdan uygulamaya geçeceğiz. Evet. Aslında uygulamada konularla ilgili bahsedeceğiz. Uygulamada ne yapacağız? Onu bahsedelim, sonra uygulamaya Tamam. geçelim. Şimdi öncelikle krem sürüyoruz cilde. Evet. Cildi güzel temizledikten sonra anestezi etkili krem sürüyoruz ki hani ağrıyı birazcık daha minimize etmek için. Ama bazen iğnenin değil de ürünün, hani kullandığımız ürünler mesela somon DNA içeriği birazcık daha yakar mesela. Onların bir yanması olabiliyor. Bir 10-15 dakika kremle beklettikten sonra işleme geçiyor olacağız. Şimdi hastamız genç bir hasta. Daha önce botoksunu yaptığımız hasta, hatta şimdi birazdan botoks sonuçlarını da görmüş Tamam. olacağız. Hastalarımız hani şeyi de görsünler. Yani botoks yaptırırsam ifadem değişir mi? Böyle garip bir görüntüm olur mu diye bir endişeleri oluyor. Ama üst yüzünde botoks olduğu için oralara mezoterapi uygulamayacağız. Tamam. Çünkü etkinliğini azaltabiliyor. İşte hastamız zaten genç bir hasta. İşte biraz gözenekleri var, akne izleri var. Yani tamamen aslında zaten çok güzel. Geleceğe yatırım için, cilt kalitesini arttırmak için bir mezoterapi ürünü seçtik. Onu uygulayacağız. Göreceksiniz zaten. Hadi o zaman uygulamaya geçebiliriz. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi uygulamadayız. Hastamıza hem cilt sıkılaştırma, gözenekler ve akne skarları ile ilgili bir uygulama yapacağız. Aslında bunu mix hale getiriyoruz bu ürünleri. Sonra da cilde uyguluyoruz. Evet, ilk seansımız bence... Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İyi, süper. Daha önce botoks da yapılmıştı. Zaten botoksu daha yakından da göreceksiniz çekimlerde. Şimdi uygulamaya başlayacağız ama uygulama öncesi söylemek istediğim şeyler var mı Kübra? Şöyle kremini sildik bu arada. Anestezi etkili krem vardı. Ya minik bazı noktalar daha hassas olabilecek. Hani hastamıza bunu söylemek istiyorum. İşlemden sonra minik küçük kızarık kanamalar, morarmalar olabiliyor. Onlar için işlem sonrası mutlaka arnika krem öneriyorum. İşte işlemden sonra ilk 24 saat su değdirtmiyoruz. İğne delikleri tamamen kapanana kadar. Bir de ilk 2-3 gün böyle çok sıcak duş, hamam, sauna gibi böyle cildin sıcaklığını arttıracak, ödem arttıracak şeylere dikkat etmesini istiyoruz. Bir de işlem öncesi kurallar var. Onlardan kısaca bahsedeyim. Tabii. İşlemden böyle 2-3 gün öncesinde çok ağrı kesici ilaç, alkol ya da böyle kanınızı sulandıracak bitkisel çaylar, yeşil çay gibi şeyler tüketmezseniz işlem daha konforlu geçecek. Bir de kadın hastalarımız için regl döneminizde ya da hani hemen ona çok yakınsa birazcık daha hassasiyet olabiliyor. Bunu da göze alarak randevularını planlarlarsa çok güzel olur. Tolere edilir o, bu şey değil onlar artık. Güzellik olsun da sonunda değil mi? Evet. Her türlü olur. Aynen öyle. Ne demiştin? Ağrı yok. Acı yoksa zafer de yok İşte dedik. bak. Doğru. Evet. Uygulama olarak seni baş başa bırakıyorum o zaman. Tamamdır. Bana emanet hastam. Tabii uygulama sonunda görüşürüz. Görüşeceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi hastamıza daha önceki videolardan hatırlayacaksınız botoks işlemi uygulamıştık. İsterseniz şöyle yakından bir bakalım. Güzelce kaşlarımızı çatalım.
kaldıralım ve kocaman gülelim. Gördüğünüz gibi hastamız mimiklerini kullanabiliyor ama daha hafif oranda kullanabiliyor. Bu arada bunları ayarlayabiliyoruz tabii. Bazı hastalarımız daha da doğal olsun istiyorlar. Onlarda birazcık daha mimik bırakabiliyoruz ama hastamız mimiksiz olmak istedi. Ama gördüğünüz gibi normalde baktığımızda herhangi bir hastalarımızın çekineceği bir görünümü de yok. Bugün de mezoterapi uygulayacağız. Alın, kaş ortası ve göz çevresinde botoks olduğu için oraları uygulamayacağız. Bugün daha çok işte gözenek, leke, cildine sıkılaşma, belki birazcık şu nazarla bir yer çizgi dediğimiz kısımlarda yumuşama için hastamıza bir mezoterapi işlemi uygulayacağız. Anestezi etkili kremimizi sürmüştük ve 15-20 dakika bekledik, onu temizledik. Şu an işlem için hazırım. Siz hazır mısınız? Hazırım. Hadi bakalım başlıyoruz o zaman. İşlemimiz sona erdik. Nasıl geçti? Öncelikle size sorayım. Elinize sağlık, çok iyi geçti. Süper. Doktorumuzun eli çok hafif. Çok teşekkür ederim. Siz de çok güzel dayandınız. Şimdi gördüğümüz gibi ciltte hafif kızarıklar ve iğnenin böyle minik kanama noktaları var. Bu kızarıklar birkaç saat içinde geçecek. Hastamız birazcık alerjik olduğu için hafif bir kızarıklığı oldu. Bazı hastalarda bunu hiç yaşamıyoruz. Daha alerjik olanlarda bazen daha çok kızarıklık da olabiliyor. Bunlar normal. Hiç endişe etmeye gerek yok. Birkaç saat içinde geçecek. Yatıştırıcı kremler öneriyor olacağız, arnika öneriyor olacağız ve bol bol su içeceğiz ve güneşten kendimizi çok güzel koruyacağız. Güneş kremimizi asla dışarı çıkmıyoruz. Mümkün mertebe evde kullanıyoruz. İşlemimiz bu kadardı. Böyle. Elinize sağlık. Ne demek efendim? Eline sağlık. İşlemimizi bitirdik. Teşekkür Çok da ederim. güzel uygulama yaptın. Çok sağ olun. Hemen hemen hiç ağrı yoktu diyebiliriz. Evet, kesinlikle rahat geçti. Evet, çok rahat geçti. Evet, mezoterapi ile ilgili videomuzu izledikten sonra eğer ki aklınıza takılan bir soru işareti varsa, cevabını bulamadığınız bir konu, mutlaka video altına yorum yapın ki biz bununla ilgili gerekirse tekrar videolar çeker, sizi aydınlatırız. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.